Şimdi biraz da Rusya-Ukrayna savaşı tarafında neler oluyor sorusunu soralım. Çünkü orada da bazı ilginç gelişmelerin yaşandığı iddiaları var. Örneğin Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'da Rus ordusu saflarında savaşmak üzere konuşlandırıldığına dair haberler var. Ki bu haberlerin sayısı artıyor. Her ne kadar biraz Ukrayna kaynaklı olsa da bu haberler acaba bir doğruluk payı var mı yok mu Süheyla, ne dersin? Evet, son haberler Ukrayna basınında yer aldı ve spesifik bir tarih, mekan verilerek aktarıldı bu bilgi. Interfax Ukrayna, Kyiv Post gibi Ukraynalı yayın kuruluşları diyor ki 3 Ekim'de Ukrayna ordusu Donetsk'te bir eğitim merkezini vurdu. Yani Rus işgali altındaki bir bölgede ve Rusya'ya ait bir askeri üs bu. Ve öldürülenler arasında 6 Kuzey Koreli askerin olduğu tespit edildi. Ve 3 askerin de yine Kuzey Koreli yaralandığı bilgisi aktarılıyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Kuzey Koreli askerler Ukrayna'da, üstelik Rusya safında ya savaşıyor ya da onlara danışmanlık veriyor. Ama çok büyük ihtimalle Ukrayna'ya karşı Rus ordusuyla omuz omuza cephede bulunuyorlar. Tabii bu iddialar doğruysa. Şimdi şüpheler varken geçmiş haberlere ve geçmiş açıklamalara bakmak gerekiyor. Örneğin Güney Kore defalarca Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderebileceğini açıkladı. Bu yönde endişelerin, göstergelerin, istihbaratın olduğunu defalarca Güney Kore kendisi belirtti. Baktığımızda İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı, sadece Ukrayna değil, onlar da Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'da bulunduğu yönünde bu bilgileri paylaşmıştı. Ama Ki Putin'le bu arada Kim Jong-un arası da çok iyi değil mi? Çok Putin'le iyi. Geçtiğimiz aylarda mı gitmişti? Eylül ayında Ziyaret gitmişti yapmıştı sanırım geçen yıl. Zaten Shoigu hem savunma bakanı iken hem de yeni görevinde sürekli Kuzey Kore'ye gitti. İşte geçen yıl Ağustos ayında gitti, geçtiğimiz aylarda yeniden gitti. Dolayısıyla iki ülke arasında zaten ittifak boyutuna ulaşan, ilişkileri bu seviyeye çıkaran bir anlaşma da imzalandı. Ve biz çok uzun zamandır Amerikan istihbaratına dayandırılarak Kuzey Kore'nin Rusya'ya çok ciddi bir mühimmat verdiği iddialarını da konuşuyoruz. Ama savaşa dahil olmaktır. Bu başka bir anlam Evet. taşıyordur muhakkak. Kesinlikle Doğruysa. balistik füzeler, mermiler. Bakın şu anda Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı mermilerin yarısının Kuzey Kore tarafından temin edildiği iddiası var. 3 milyona yakın mermi gibi bir sevkiyattan bahsediyoruz. Ama Ukrayna'daki bu iddiaları hem Rusya hem de Kuzey Kore hep yalanladı. Peskov tamam biz de duyuyoruz sürekli bu iddialar gündemde ama kanıt sunulmuyor demişti. Ya da Putin böyle bir şey olmaz. Kimse bize ne biz Kuzey Kore'den asker talep ettik ne de bize bu teklif edildi demişti bu konudaki en net açıklamasında. Ama dediğimiz gibi bu yöndeki haberler artıyor. Bu yönde resmi açıklamalar, şüpheler sürekli gündemde tutuluyor. Ve de iki ülke arasında senin de altını çizdiğin son dönemdeki yakınlaşmaya bakılınca bu da beklenen bir ihtimal olarak gündemde duruyor. Çünkü Kuzey Kore'de Rusya'da Batı'nın yaptırımları altında bulunan, bir anlamda yakınlaşan, ortak çıkarları olan iki ülke ve Rusya elini güçlendirmek isterken uluslararası sisteminde değiştirmek istediğini iddia ediyor ya Putin. Zaten bu nedenle bu savaşı açtık. Bizi ya eşit ortak olarak göreceksiniz ya da biz her şeyi değiştireceğiz derken yanına Batı'nın dışladığı ve Batı'nın korktuğu müttefikleri çekmek istiyor ve Kuzey Kore biçilmiş kaftan. Diğeri kim? İran. Diğeri kim? İşte Venezuela, Küba ve tabii ki Çin. Çin'den de çok ciddi mühimmat aldığı, yine İran'dan İHA'lar, füzeler aldığı iddiaları var. Bir anlamda da savaş makinesi olarak tanımlanan o terim, o ihtiyaç ve Putin'in ihtiyaç duyduğu şeyler ne? Tabii ki en başta asker gücü. Çünkü savaş uzuyor. Çok fazla can kaybı olduğu iddiaları var Rusya resmi sayı vermese de. Ama yeni seferberlik ilan edemiyor. Herkes ülkeyi bırakıp kaçıyor bu sefer genç erkekler. Hapistekileri çekmeye çalışıyor ya da orduya paralı bir şekilde artık profesyonel asker alımı için yasal zeminleri oluşturuyor. Bir de demek ki Kuzey Kore'den de mi destek alıyor sorusu ve iddiası gündemde. Cidden kayda değer bir iddia.
Bakalım. Her ne kadar yalanlanıyor tabii. Kuzey Kore'de yalanlıyor, Rusya'da yalanlıyor. Burada Ukrayna yeni kanıtlar sunabilir mi, sunamaz mı? Elbette dünya bunu yakından takip edecektir. Şimdi